Merhaba hanımlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu çalışmamda bir erkek bebek yeleği çalışacağız. Yeleğim 2 yaşa göre erkek bebeklere uygun olarak düşündüm. Rengini başka renklerde yaptığınız zaman kız bebeklere olabilecek de bir model. Yeleğimde yakasında kısa satır dönüşleri yaptım. Bu kısımda yakasına tekstil tipi örgü başlama ile başladım ve modelde eriş modeli kol kısmında uyguladım modelimi. Bir de yeleğimin arka kısmında bu arkasında bir ilmekten kurup her düz sırada iki yöne sağa ve sola birer ilmek katarak bu şekilde devam edip çoğaltarak beden kısmında tamamen örgü bitene kadar çoğaltarak ördüm. Örgüme Himalaya Bebelux ile yaptım. Yeleğime bir yumak gitti ve son lastik kısmından önce 2-3 santim kalarak ikinci yumağıma başladım. 1,5 yumak gitmiyor. Bir yumaktan birazcık, ikinci yumaktan birazcık kullandım. Bir yumaktan birazcık fazla. 3 numara ile çalıştım yeleğimi. İsteyen arkadaşlar örgüyü 3,5 numara ile örebilir. Daha önceki çalışmamda eriş modeli ile hırka çalışmama ikisi birlikte takım gibi olsun diye bu şekilde aynı modelle yaptım. Yeleğimin ölçüleri de tamamen omuz kısmından itibaren uzunluğu 34 santim. 34 santim beden uzunluğu var. Kol altından beden kısmındaki uzunluğu 21 santim. Omuzdan kol ayrımına kadar uzunluğu da 13 santim. Beden genişliği ise 27 santim. Örgümüze hep birlikte başlıyoruz. Dilim döndüğünce tarif ettim. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın hanımlar, yeni videolarımdan haberdar olmak için. Kolay gelsin hepinize. Bir de eğer siz de hırka ve yelek örmek isterseniz ikisine birlikte 3 yumak kullandım. Modelimizin bir özelliği de bunu da belirteyim. İç yüzü de model, iki yüzü de model olan bir model. Hangi yüzünü beğenirseniz onu uygulayabilirsiniz. Yelek kısmında eğer bir de bu kısımda modeli bu şekilde örmek zor olursa sizin için hırkamdaki gibi sadece bu kol altından itibaren uygulayabilirsiniz. Hep birlikte başlayalım. Örgümüze başlıyoruz hanımlar. Örgümüze başlamak için 3 numara şiş ve 81 ilmeğimiz var şişimizde. 81 ilmekle yeleğimizin yakasına başlayacağız. İpim yine Himalaya Bebelux anti peeling ip, 100 gram, 250 metre ve renk noda 704-19. Açık bej bir renk. Yeleğimize yine hırkamızın yakası gibi tekstil tipi başlama örgüyle başlayacağız. Daha sonra hırkadakinden farklı bir kısa satırla bu dönüşlerimizi yapacağız. Ve kol kısmına model uygulayıp diğer yerlerini sade öreceğim. Ön kısmı ve arkasına da farklı bir şekilde modelimizi uygulayacağım. Modelimizin ismi eriş modeli. Kanalımda ayrıca tarif videosu var. Kısa sıralarla tarif ettiğim. Hırkada da tarif ettim zaten. Yeleğimizi de bu hırkanın içine yapacağım.
81 ilmeğimiz var. Hırkada 80 ilmeğimiz vardı. İleriki sıralarda neden 81 ilmekle başladığımı tarif edeceğim. İpte benim 2 yumağım var. 1,5 gidecektir ip. Örgüme hırkamdan kalan iple başlayacağım için tam şu kadar gider diyebileceğim bir miktar yok. Hırka ve yeleğe toplamda 3,5 ip gidecektir. 3 tam, 4. yumaktan da yarım kullanacaksınızdır. 81 ilmeğimi attım ben. 81 ilmeği birinci sırada tekstil tipi başlama için bir ters bir düz ilmek örerek başlayacağız. Düz ilmekle başladım. Ters ilmek örüyorum. Düz ilmek, ters ilmek. Tekrar düz ilmek, ters ilmek. Sıra sonuna kadar bir ters, bir düz ilmek örüyoruz. İlmeklerimin tamamını ters düz örüp devam edeceğim tarife. Bir ters bir düz sıramı tamamladım. Şimdi tekstil tipi başlama yakamızın 2. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeğimden sonraki ilmeğim ters. Bu ilmeğimi ters örüyorum. İlmeği ters ördükten sonra şişimi alttan doluyorum. Düz ilmeğime takıyorum. Çeviriyorum. Şişime takıp düz örüyorum. Tekrar ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği yine şişime takıp çevirip ve düz örüyorum. Tekrar ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmekte yine şişime aldım. Çevirdim, taktım ve düz ördüm. Tekrar ters ilmeği gelişine ördüm. Düz ilmeği şişime aldım, çevirdim ve ördüm. Birinci sıramız bu şekilde. Yeniden tüm sırayı bu şekilde öreceğiz. Bu sırayı yaparken ipimiz sol yönde. Devam edip tüm ilmeklerimi örüyorum. Sonuna yaklaştım. Tekrar düz ilmeğimi alıyorum şişime, çeviriyorum ve örüyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Son kalan düz ilmeği, son bir tane kalınca her zaman biraz zor oluyor. Tekrar bu ilmeği de şişime aldım. Düz ördüm. Ters ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. İpimiz örgümüze başladığımız yönde, sağ yönde. Ve tekrar bir ters bir düz sıra öreceğiz. Tüm ilmekleri gelişine bir ters bir düz sıra örüyorum. Örgüde başlarken bir ters bir düz ördüğümüz sıra, ilmekleri döndürdüğümüz sıra 2. sıra ve bu da 3. sıramız. Üçüncü sıra bir ters bir düz.
Tamamladım sırayı. Çeviriyorum tekrar. Ve bir sıra daha ters düz örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek ve düz ilmek. Devam ediyorum bir ters, bir düz örmeye. Örgünün 5. sırasındayız. 4 sıra ördük bu tekstil tipi başlama sırası için. Bu sırada ben tüm ilmeklerimi haroşa örerek 3 sıra 3 çizgi haroşa öreceğim. Düz örenler, düz haroşa ile örenler bu sırayı da bir ters bir düz örüp diğer yönden hepsini düz ördüğünde haroşa sıraya dönmüş olur. Bu haroşa sıralarda birinci haroşadan sonra ilik yeri açacağız. Bu şekilde erkek bebek olduğu için bu yöne geldiğimde diğer çizgi haroşamda bunu tamamlayacağım. İlik yeri açacağım. 13'er sıra arayla ilik yeri açacağız. 13 diş haroşa olduğu zaman ilik yeri açmayı unutmayalım. Haroşa sıralarımı tamamlayıp devam edeceğim. İlik yerini de yeni başlayan arkadaşlar için nasıl kestiğimi göstereyim. Şişimde 2, 4, 6 ilmek var. 6 ilmeğim kaldı. Bu 6 ilmek kalınca 2 ilmeği birden örüp kesiyorum. İkisini ters ördüm. Bir ilmek azaldı. Ama hiçbir işlem yapmıyorum. Kalan 4 ilmeğin 3 tanesini haroşa örüyorum. Kalan bir tane de kenar ilmeğim. Örmeden taktım şişime. Döndürdüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamında 1 2 3 ilmek ters ördüm. 4 ilmek var şişimde ve bir tane doluyorum. Devam edip kalan ilmeklerimi örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Sıralarımı tamamladım. 3 diş haroşa ördüm. Ayrımlarımı yapıp ayraçlarımı taktım. 81 ilmeğimiz var. İlmeklerimizin dağılımı da ön 15 ilmek, kol 10 ilmek, arkası 23 ilmek, ikinci kol 10 ilmek ve tekrar ön 15 ilmek. Dağılımı da bu şekilde 15 ilmek artı 2 artma yeri, 10 ilmek artı 2 artma yeri, 23 ilmek, 2 ilmek artma yeri, 10 ilmek, 2 artma yeri ve 15 ilmek. Toplamda 81 ilmeğimiz var. Bu şimdi ayrımlarımızı yaparken kol kısmına 2 kola model uygulayacağız. Hırkasında olduğu gibi. Kol kısmında bu ilmeklerimizi modelle öreceğiz. 2 kolda da. Modelimizi bu ilk sıradan ters örüldüğü için ayrımlarımı yaparken birinci sırasını kurmuş olacağım. Bir de yeleğinde farklı bir şekilde öreceğim modeli. Modelini hırkadaki gibi koldan aşağıda değil de bu hırkada, yelekte arkasında yakadan itibaren modeli uygulayacağım. 1 ilmek, 3 ilmek, 5 ilmek, 7 ilmek şeklinde çoğaltarak yelek bitimine kadar bu şekilde devam edeceğim. Her iki sırada bir ters ve bir düz yüzde 2 sıra ördüğümüz zaman model kısmı ikişer ikişer artacak. Eğer bu zor gelirse bu modeli hiç arkasına kurmayın. Hırkasındaki gibi koldan aşağı kurabilirsiniz. Benim yeleğimde arka kısmında model bu şekilde aşağı doğru büyüyerek devam edecek.
Başlayalım ayrımlarımızı yapmaya. 8 ilmek bant öreceğim yine. 8 ilmeğimi örüyorum. Ayrıca kısa satır çalışması yapacağız. Yine biraz daha belli toplu bir çalışma göstereceğim. 2, 4, 6, 7, 8 ilmeği ördüm. Bu örgümde yaptım. Kesinlikle burada ilmeklerimizin hiç kısa satır yaptığımız yerler belli olmayacak şekilde tarif edeceğim. Bu defa öyle yapacağız. 2, 4, 6, 8 ilmeği ördüm. Ön kısmında kalan ilmeklerimi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek daha ördüm. 7 ilmek örünce bir tane gizli artma atıyoruz. Ayracımı alıyorum. Ayracı bu arada sizin için takıyorum. Yerleri belli olsun diye ayraçla örmeye alışkın değilim. Tekrar ayracı aldıktan sonra bir ilmek daha kol için atıyorum. Kol için bir ilmek attım. Bir tane de artma ekleyeceğim bu orta kısımda, gizli artma. İlmeklerimin hepsini ters öreceğim. Modelimizin bir sırası ters olduğu için tamamını ters örerek ilerliyorum. 2, 4, 6 ilmek ördüm. 6. ilmeğin hemen altından buradan bir tane ilmek takıp kol ilmeklerini bir tane artırmış oldum. 11 ilmeğimiz var kol bölümünde. 11 ilmeğin hepsini ters ördüm. Gizli artmamı atıyorum. Tekrar işaretimi aldım. 2 tane düz ilmek örüyorum. Ayracı alıyorum. Ve bir tane gizli ilmek attım. Şimdi burada 23 ilmeğimiz var. 11 ilmek düz öreceğim. Arka kısımda bu modelin yerini belirlemek için. 11 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 düz ilmek ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Tekrar 11 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bu şekilde sayacağız bu aradaki ilmekleri ve modeli kaydırmadan iki yöne çoğaltacağız. Tekrar kol için gizli ilmek atıyorum. Arka için kol artmasına geçiyorum. 2 düz ilmeğimizi ördüm. İşaretimi aldım. Kol için bir tane gizli artma atıyorum. Kalan ilmeklerimi ters öreceğim. Tam orta yerde bir tane daha 6 ilmek örünce şimdi 2, 4, 5 bir ilmek daha ördüm ve yine bir tane gizli artma yaptım. Devam ediyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Bu kolda da 11 ilmeğimiz oldu. Ve yeniden gizli artma ekliyorum kol için. İşaretimi alıyorum. 2 düz ilmek örüyorum. Tekrar işareti alıp yine bir tane gizli ilmek atıyorum. Bu ön kısımda başa kadar örmeyeceğiz. Kısa satır yapmak için ilmeklerimizi 1-2 ilmek örüp döneceğiz. Bir ilmek örüyorum düz. Daha sonraki ilmeği örmüyorum. Örmeden ipimi bu ön yüze alıyorum. İpi dolandırıp bu şişimde ilmek örgünün ters yüzünü çeviriyorum.
ve devam edip ilmeklerimi örüyorum. Ön kısımdan 3 ilmek ördük. 2 tane artma yeri için ilmeğimiz ve kolun ilmeklerinde şimdi modelimizin ikinci sırası. Bir ters bir düz örgü öreceğiz. Düz örgüyle başlıyorum. Bir düz ilmek ördüm, ters ilmek ördüm. Bir düz ilmek, bir ters ilmek. Bir düz, bir ters. Bir düz ilmek, bir ters ilmek. Tekrar düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek ve düz ilmekle bitiriyorum. Başladığım gibi ters ve düz ilmek aynı şekilde bitsin diye bir artma yaptım kolda, bu sefer hırkada 2 taneydi. Tekrar bu artma yerinin ilmeklerini örüyorum ve arka bölümündeki ilmeklerin hepsini ters öreceğim. Bu ortadaki bir ilmeğime kadar, ayracımın olduğu yerde bir tane düz ilmeğim var, o ilmeği düz örüyorum. Düz yüzlerde 11 ilmeği saydığımızda bu modelimiz hiç şaşmayacak. Bu ilmeklerimi örüyorum. Ayracımın olduğu işarete geldim ve bir tane ilmeğimiz vardı, yine düz örüyoruz. Düz ördük bu ortadaki ayracımızın olduğu model uyguladığımız ilmeğin sırasına. Ve arka bölümdeki ilmekleri bitirip tekrar bu ortadaki 2 ilmeğimiz ve kolun ilmeklerindeyiz. Yine düz ilmekle başlayacağım. Düz ilmekle bitecek. Bir düz ilmek, bir ters ilmek, bir düz ilmek, bir ters ilmek, bir düz, bir ters. Koldaki ilmeklerimizin tamamı bir ters, bir düz ilmek, ters yüzde. Ve düz ilmekle bitirdik. Ayracımı aldım. 2 tane düz ilmek ördüm. Yine alıyorum ayracımı. Ve bu ön kısımdaki gizli ilmeğimi ördüm. Bir ilmek daha ters ördüm. Diğer ilmeği örmeden şişime aldım. İpi ön yüze aldım. Etrafından doladım. Döndük. Ve ilmeğimi örmeden şişime aldım. Kalan ilmeklerimi düz ördüm. Yine artma ekleyeceğiz. Bir ilmek gizli artma ekledim. 2 ilmeği düz ördüm. Kol için artma ekliyorum. Bu artmadan önce ayracımızı takalım. Ayraçtan sonra tekrar artmamı atıyorum. Ve yine bu ilmeklerimizin tamamı ters kol kısmında, hepsini ters örüyorum. Modelimizin 3. sırası 2 sıradan oluşuyor. Her sırasında düz yüzlerde ters, iç yüzlerde bir ters bir düz örüyoruz. Gizli artmamızı ekledik. 2 ilmeğimi örüyorum. Ayracımı alıyorum, taktım ve yeniden arkası için bir tane gizli ilmek attım. Bu arada çarptık tabii ki. Kusura bakmayın ama kesmeyeceğim, uzun bir çekim. Devam edip burada yine ilmeklerimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmek ördük arka kısımda, düz ilmek ve şişimdeki bu 3 ilmeği modele çevireceğim. Bunun için bu üçünü de ters örüyorum. 3 ilmek ters ördüm.
Kalan ilmeklerim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Gizli artma atıyoruz. Ayracımızı alıyoruz. Artma yerindeki 2 ilmek ve tekrar artma atıyorum. Yine çıkarıp takıp atayım. Tekrar atıyorum artmama ve kol kısmındaki tüm ilmekleri ters örüyorum. İlmeklerimi tamamladım. Gizli ilmeğimi atıyorum. Ayracımı aldım. 2 ilmek düz. Yeniden ayracımı alıp taktım. 1 ilmek daha ön için gizli attım. Tekrar devamında 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar öreyim, ekranı kaçırdıysam. Gizli artmayı attım. 1 2 tane gizli, 2 tane ilmek attım, düz ilmek, gizli ilmekten sonra ve bu dönüş yaptığımız ilmeğimizdeyiz. Burada bir önceki sırada bu bağladığımız ipi, etrafından dolandırdığımız ipi şişime takıyorum bu şekilde. Diğer şişimin üstüne atıyorum ve ikisini birlikte düz örüyorum. Tekrar bir ilmek daha örüyorum ve diğer ilmeği örmeden ipimi bu yöne atıp şişime alıyorum, döndürüp ters yüzde örüyorum. Tekrar 2 ilmeğin ördüm burada artma yerlerindeki ve kol bölümünde model kısmındayız. Modelimizde burada bir önceki sırada bir ters bir düz örmüştük. Yine bir ters bir düz öreceğiz ama böyle 1 2 3 sıra düz olanı ters öreceğiz. Bir sıra düz olanı düz devam edeceğiz. Düz ilmekle başlıyorum. Düz, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, tekrar düz, ters ilmek, tekrar düz ve ters. Bir tane daha düz ilmek ördüm, ters ilmek örüyorum ve düz ilmekle bitirdim. Bu modelimin tarifi var kanalımda. Eriş modeli ismi. Buradaki artmamız kaçtı. Tekrar dolayıp aldık artmamızı. Ve devam edip diğer 2 artma yerindeki ilmeğimi ördüm. Ayracımı alıyorum. Modelimin kısa sıralarla tarifi var. Bakabilirsiniz kanalımda. Ve devam edip arka kısımdaki ilmekleri örüyorum. Burada da 3 tane model ilmeğimiz var. Bu 3 ilmeğimiz var. 3 ilmeğimizin birincisi düz, ortadaki ilmek ters, diğer ilmek düz. Bu kolumdaki ilmekleri de tarif edeyim. Aldık ayracımızı, 2 ilmeğimizi ördük artma yeri için. Kolun ilmeklerindeyiz. Yine örgümüze bakıp belirliyoruz. 1 2 3 sıra olan ilmekler ters örülecek. 1 2 3 sıra olmuş bu düz. Yanındaki ilmek düz.
devamındaki ters, düz ilmek, ters ilmek, bir düz bir ters, ve düzle bitirdim koldaki ilmekleri ve modelimiz kendini belli ediyor. Ve yeniden 2 tane ilmek örüyorum. Artma yeri için ayracımı alıyorum. 1 2 3 ilmek ters örüyorum. Burada da yine bu dolandırdığımız ipimiz var. Kısa satır yaptığımız ilmek. Örgünün bu dış yüzünden şişimi takıyorum ipe ve şişime attım. İlmeğimle attığım ipi birlikte ters örüyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Diğer ilmeğin etrafından yine ilmeği örmeden alıp ipimi buradan böyle dolandırıp örgümü örmeye devam ediyorum. Ön için gizli artma ekliyorum. Tekrar 2 ilmek örüyorum. Kol için gizli artma ekliyorum. Tüm ilmekleri ters örerek koldaki artmaya kadar geliyorum ve bu model kısmına kadar örüp devam edeceğim. Bu kısımda model uyguladığım bölümdeyim. Pembe ayracımı buradan çıkarmayacağım. 3 ilmek model vardı. Şimdi 5 ilmek yapacağız. Ve bu düz ilmeklerimi ters örerek çoğaltacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Her düz sırada bu düz ilmeklerimizden birer tane ters örerek bu modelin iki yana açılmasını sağlayacağız. Kalan ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmekten sonra bir tane gizli artma ekliyorum. Ayracımı takıyorum ve tekrar artma yeri için 2 ilmeğimi ördüm. Taktım ayracımı. Kol için bir tane gizli artma ekledim ve diğer ilmekleri ters örerek bu kısımda dönüş yaptığımız yere kadar öreceğim. Ve dönüş yaptığım ilmeklerdeyim. Bu ilmeklerimi örüyorum ve bu da dönüş yaptığım ilmeğim. Bu dolandırdığım ipi şişime alıyorum. Diğer şişin üstüne atıyorum. İlmeğimle birlikte düz örüyorum. Devamında bir ilmek daha örüp diğer ilmeğimi örmeden alıp ipi etrafından dolandırıyorum ve örgümün ters yüzünde örerek ilerliyorum. Modellerimiz belli bu sırada artık. O kısma kadar öreyim. İki tane artma ilmeğimiz, artma yerindeki ilmeğimiz ve ayracımı aldım. Yine kolon ilmeklerini düz ilmekle başlayıp ters ilmek örüyorum. Düz ilmek örüyorum, ters ilmek örüyorum. Sırası çok olan düz ilmeğimizi ters ilmeğe çeviriyoruz. Kısa olanı düz örüyoruz. Bu kısma kadar öreceğim. Ve arka kısımdaki model. Burada model uyguladığım başlarda biraz size zor gelebilir ama yelek ilerledikçe çok hoşunuza gidecek. 5 ilmeklik modelimiz var. Düz ilmek örüyoruz, ters örüyoruz, tekrar düz, ters ve düz. Bu şekilde geriye kalan ilmeklerimi
ters örüyorum. Kısa satır yaptığım ilmeğe kadar öreceğim. Devam edeceğim sonra. Geldim ilmeklerime. Bu ilmeği örüyorum ve devamındaki ilmek, kısa satır yaptığımız ilmek. Bu dolandırdığım ipi yine alıp şişimin üstüne atıp ikisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Diğer ilmeğin etrafından ipimi dolandırıp ilmeği örmeden alıp örgümde dönüyorum. Bu ilmeği yine örmeden alıp ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Ve ön kısmın ilmekleri bitti. Gizli artmamı ekliyorum. Ayracımı alıyorum. Bu kısma kadar, model olan kısma kadar öreceğim. Ve yine bu arkasına koyduğum modelin olduğu yerdeyim. Geriden göstereyim. Koldaki modeller kendini belli etti. Buradaki model de belli etti ve diğer kolumuz. Bu kısımda yine bu düz sıralarda 11 ilmek ördükten sonra bu düz ilmeğimizi modele ilave ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek ters ördüm. 7 ilmek ters ördükten sonra diğer kola kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 ilmek düz ördüm. Gizli artmamı atıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum ve yeniden ayracımı alıp tekrar gizli artma ekliyorum. Kolun ilmeklerinin hepsini ters örüyorum ve kısa satır yaptığım ilmeğe kadar öreceğim. Ve yine ilmeklerimizdeyiz. Bu ilmeği de ördüm. Bu da örmeden döndüğüm ilmek, ip bağladığımız ilmek. Bu ilmeğin yine ipini, dolandırdığım ipi aldım, şişime attım ve ikisini birlikte ördüm. Şişimde 2, 4, 6, 8, 9 ilmek kaldı. Son ilmeğimi de örmeden şişime alıyorum. 8 ilmek bandım kalıyor şişimde ve dönüyorum. Diğer sırada başa kadar öreceğiz. Bu ilmeklerimi ters öreceğim. Önün ilmeklerini kolun modeline devam edip bu kısma kadar öreceğim. Arka kısımdaki modeldeyiz. Düz ilmek örüyorum. Ters ilmek örüyorum. Tekrar düz. Ters ilmek. Düz ilmek. Ters ilmek ve düz ilmek. Düz ilmekle başlayıp düz ilmekle bitiriyoruz. Bir ters bir düz örerek. Kalan ilmeklerimi örüp burada tarif edeceğim. Ve yine bu ilmeklerimizdeyiz. Ters ilmek ördüm. Kısa satır yaptığım ilmeğime geldim. İlmeğimin bu düz yüz tarafından ipi alıyorum şişime. Diğer şişe takıyorum ve ikisini birlikte ters örüyorum. 2, 4, 6, 8, 9. Burada da 9 ilmeğim kaldı ve son bir ilmeğimi örmeden alıp bu ilmeği örmeden ipi etrafından dolandırıp dönüyorum. 2, 4, 6, 8 ilmek bandımız kaldı. Burada da bitti kısa satır yapacağımız ilmeklerimiz. Düz olarak devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. Bu kısma kadar devam edip örüyorum. Buralarda artmalarımızı yapıyoruz. Kolunu ilmeklerinde hepsini ters örüyoruz. Modelimde de buradaki bu ilmeklerimizi birer tane düzden alarak ters örerek devam edeceğiz. Ve artık kısa satır yaptığımız son ilmeği de bu ipini alarak
şişimin üstüne attım. İkisini birlikte ördüm. 2 4 6 8 ilmeğimi de ters örüyorum. Son ilmeğimi de örmeden taktım şişime. Tamamladık kısa satırlarımızı. Diğer yöne dönüp burada da tarif edeceğim. Ters yüzde de son kısa satır yaptığımız ilmeğime geldim. Buradaki bu doladığım ipi yine buradan alıyorum. Şişimin üstüne atıyorum. İlmeğimle birlikte örüyorum. Kalan 8 ilmek bandımı da örüp örgümün tüm ilmeklerini tamamlamış oluyorum. Son ilmeğimi de örmeden taktım. Ve kurulumumuz tamamlandı. Artık bu arka kısımda, kolda ve önde artmalar yaparak robada bu koldaki kesme yapacağımız sıraya kadar öreceğim. Bu kolunu farklı bir şekilde keseceğim. Yeterli uzunluğa kadar gelene kadar örünce bu hırkamın altında bitirdiğim gibi kolu bitireceğim ve bu işi tarif edeceğim. Devam edip sıralarımızı örüyoruz. Ayraçlarımızı çıkardım daha iyi görebilmeniz için. Kol kısmında ve arkasında modelimiz var. Diğer yerlerimiz düz. Yeterli büyüklüğe gelene kadar devam edip örüyorum. Daha sonra tarife devam edeceğim. Yeleğimizin roba kısmında ilerledik, ördük. Şimdi bu kol kısmında hırkamızda olduğu gibi bu 3 diş haroşa öreceğiz. Daha sonra bu şekilde ilmeklerimize bir iş yapacağız. Kolay bir iş. İlmekleri kestikten sonra yapacağız. Bunun için ilk önce kol kısmında 3 diş haroşa öreceğiz. Bu sıraya gelene kadar toplamda buradaki bu düz sıralarımı saymıyorum. Haroşa sıralarımı sayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 diş haroşa ördükten sonra ters yüzde haroşa sıra örmeye başlayacağım. Ters yüzde örmemin sebebi de modelimiz bu yüzde zaten hepsi ters örüldüğü için iç yüzde haroşa sıralara döneceğiz. Düz haroşa ören arkadaşlar da bu sırada dönecek. Kolumuzda da 45 ilmeğimiz var. 45 ilmeğimin hepsini ters öreceğim. Gizli artmalara bu sıralarda devam ediyorum. Bu 4 yerdeki artmalarımızı, ikişer artmalarımızı devam edeceğiz. Arka kısımdaki modeli de devam edeceğiz. 3 sıra, 3 diş haroşa sıraları tamamladıktan sonra tarife devam edeceğim. Sıralarımı tamamlayıp geliyorum. Tamamını ters öreceğim. Bu ilmeklerim ve bu sırayı ters ördüğümde benim ilk diş haroşam oluşmuş oldu. Tamamladım haroşa sıralarımı. Şimdi yine ön kısmı aynı şekilde düz ördük. Bir tane gizli artma ekledim. 2 ilmek ördüm. Kol için bir tane daha gizli artma ekliyorum ve ilmeklerimi bir ters bir düz örmeye başlıyorum. Bu işlem yine sadece kol ilmekleri için bir ters bir düz öreceğiz. Ters yüzden de kol ilmeklerini bir ters bir düz öreceğiz. Diğer bu kısımları arka ve önleri hiç değiştirmeden
öreceğiz. Düz örgü buralar. Sadece kol kısmında bir ters bir düz örgü. Ters yüzden de örüp kesimi tarif edeceğim. Diğer kolumuzda da aynı işlemi yapıyoruz. 2 ilmeği ördüm, bir gizli ilmek arttım, bir düz ilmek ördüm, bir ters ilmek, bir düz ilmek, bir ters ilmek. Bu şekilde ilmeklerimi bir ters bir düz örerek ilerliyorum. Kolumuzdaki ilmekleri keseceğiz artık. Ön kısımda 35 ilmeğimiz var. Bir ilmek daha atıyorum. 36 ilmek oldu. Bu 2 ilmeğin bir tanesini örüyorum. Ve diğer ilmeklerimi keseceğim. Bu ikinci ilmeği de örüp ilmeğimi, kesme ilmeğini bir alttan bir tığla alacağım ve taktık fazladan bir tane ilmek. İlk ilmek ters ve onu ters örüp kapatıyorum. Şişimi çekeyim. Diğer ilmeğim düz örüyorum, ters örüyorum. Tüm ilmeklerimi gelişine ters ve düz örerek kapatıyorum. Bu sırayı tamamlayıp ilmekleri kapatınca bu kol kısmındaki, bu hırkamızdaki işi kol kısmına uygulayacağız. Bir ters bir düz örerek kapatıyorum. İlmeklerin tamamını diğer kola kadar kapatıp tarife devam edeceğim. İlmeklerimi tamamen kapattım, kol ilmeklerini. Bu arada tığım 2,5 numara. Çok kalın bir tığla bu işlemi yapmak zor olacaktır. İlmekler bitince son kez bu son ilmeğin altından bir tane alıp bağlıyorum ilmeğimi, ama ilmeğim şişimde kaldı. Şimdi geriye doğru örerek bir iş yapacağız. Kaz ayağı denilen işin bir farklısı. Bir zincir çektim, tutturdum, bir zincir çektim ve bu düz ilmeği hemen altına bu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çektim, bir ilmek atlıyorum, diğer ilmeğe tutturuyorum. Yeniden bir zincir çekiyorum, ters ilmeği atlayıp düz ilmeğin son sırasına tutturuyorum işimi. Yeniden bir zincir, bir ilmek atlıyorum, ters ilmekleri atlayıp düz ilmeklere bu yaptığım son kenar işini tutturuyorum. Tekrar zincir çektim ve yeniden düz ilmeğe tutturdum. Bir zincir daha, yeniden bir zincir çekiyorum ve düz ilmeğe tutturuyorum. İlmeklerimizi alalım. Tekrar bir zincir, yaptığımız iş bu. Zincir çekiyorum, bir tane ilmek atlayıp diğer ilmeğe sık iğne ile tutturuyorum. Bir zincir, bir ilmek atla ve düz ilmeği tutturuyorum.
Sonuna kadar bu işi tamamlayıp bu kısma kadar bitireceğim. Sonuna geldim, kestiğim ilmeğimin son kez bir zincir çekiyorum ve bu düz ilmeğime tutturuyorum. Bu örgünün en sonundaki ilmeği tutturmak istiyorum. Benim tığım da biraz kalın, o yüzden zor. Ve bitti. Şimdi burada tekrar bir zincir çekip biraz dikiş için değil de kol altına da bu işi yapacağım için oraya yetecek kadar ip bırakıyorum. O da bu kadar filan yeterli. Az bir iplik bırakıp kesip kapattık ilmeğimizi. Kol kesimimiz birinci kolda bitti. Ve yaptığımız kesim ters yüzü ve düz yüzü bu şekilde. Tekrar ipimizi bu kısma bağlayıp arkasını örüp kol kısmında kesim yapacağız. Bağladım ipimi hemen bu yaptığım işin bu kısma ve 2 ilmeğimi örerek başlıyorum. Arka kısmın ilmeklerini öreceğiz. Gizli ilmeğimi atıyorum. Devam edip kol yönüne kadar ilmeklerimi öreceğim. Örgümün sırt kısmındaki arkasındaki model için her sırada bir düz ilmeği bu modele katıyorum. O düz ilmeğe geldim. Bu ilmeği ters örüyorum ve modele dahil oluyor. Modelin tüm ilmekleri bu yüzde ters. İkinci koldayız. İki kolda da 51 ilmeğimiz var. 51 ilmeğimizi yine bu kolda da kesim yapacağız. Bu 2 ilmeği ördüm. Bu ilmekleri kola dahil etmiyorum. Bedene alıyorum. Ve yine bu kısımdan kesmek için bir tane tığla ilmek alıp bu şekilde ilmeklerimi keseceğim. Görüntümüzü kapatmasın şişimiz. İlmeğimi aldım ve ters örüyorum. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Gelişindeki ilmek ters örüyorum, düz örüyorum. Bir ters ilmek, bir düz ilmek, kol ilmekleri bitene kadar bu şekilde kapatacağım. Ve kapattım ilmeklerimi. Bitti kolumuzun tüm ilmekleri. Bu örgümü de bu kısımdan bir tane böyle alıp tutturuyorum. Sabitledim. Şimdi bir zincir çekiyorum ve hemen yanındaki ilmeğe tutturuyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. Düz ilmeğime tutturuyorum. Sık iğnemi. Bir zincir, bir ilmek atla, diğer ilmeğe tutturuyorum. Ve yeniden tüm ilmeklere bu işlemi yaparak bitireceğim. Zincirinizi aynı ölçüde çekmeye dikkat edin. Çok sıkı da olmayacak bu iş. Çok gevşek de olmayacak. Böyle ilmeklere göre bir işlem yapacağız. Bu kısma kadar yapıp tamamlayacağım. İkinci kolumuzun kesimini de tamamladık ve
bu işimizi yaptık. Tekrar ipimi bu kısımda bağlayacağım, ön kısma. Bu ipleri temizleyeceğiz beden kısmına geçtikten sonra. Ön kısmın ilmeklerini örerek devam ediyorum. 1 2 ve gizli ilmeğimi atıyorum. Ters yüzde bu kol altına ilmekler atacağız ve beden kısmını örmeye başlayacağız. Ön kısmı düz yüzden ve ters yüzden örüp tarife devam edeceğim. Robamızın birleştirmeden önceki son hali. Bu kısımda ilik yerlerini açmayı unutmuyoruz. Ben ikinci iliğimi açtım. Birinci iliği tarif ettim. 13 diş haroşa var iki iliğimin arasında. Ve kol kesimlerini tamamladık. Bu modelimize devam edeceğiz beden kısmında. Kol artık bitti. Ve bu taraftan ilmeklerimizi atacağız. Örüp tarife devam ediyorum. Örgünün ters yüzündeyiz. Kol kesimini bitirdikten sonra bu kısımda devam ettim ve ters yüzde de ördüm. Kol altına geldim. Kol altında burada 4 tane ilmek ekleyeceğiz kol altı için. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek attıktan sonra karşı yöne geçip ilmeklerimi örüyorum. Artık gizli artma da yok. Başka işlem de yok. Bu şekilde devam edip öreceğiz. Bu modeli devam edip yan taraflara doğru açılarak büyüterek devam edip öreceğim. Başka model uygulamayacağım. Eğer bu modeli uygulamadıysanız düz yüze geldiğiniz zaman tüm ilmekleri ters örerek bu kısımdaki gibi, hırkamdaki gibi model uygulayabilirsiniz. Buradan aşağı kısmını modelle örebilirsiniz. Örnek kurulumu ayrıca bu kol kısmında da gösterdim. O şekilde kurabilirsiniz. Kanalımda da eriş modeli diye ayrıca videosu var. Oradan da bakıp faydalanıp kurabilirsiniz. Ama eğer benim gibi bu şekilde model uyguladıysanız devam edip öreceğiz. İki yan tarafa her iki yönden de birer ilmek artırarak. Devam edip kol altına gelene kadar ilmeklerimi örüyorum. İkinci koldayız. Yine burada da 4 tane ilmek atacağız. 1 2 3 ve 4. 4 ilmekten sonra diğer yöne geçip diğer öne geçip ilmeklerimi örüyorum. Yeleğimizin beden kısmına geçtik artık. 153 ilmeğim var şişimde. Bu 153 ilmekle yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğim. Buradaki model devam edecek. Yelek bitene kadar. Başka artma veya ilmek ekleme yapmayacağım. Devam edip dümdüz bir şekilde artma ve eksilme olmadan dümdüz derken örgümüzü öreceğiz. Beden kısmında biraz ilerlediğimde yine çekim yaparım. Kolay gelsin.
Yeleğimizin beden kısmında örmeye devam ediyorum. Modeli uyguladığım modelin artış şeklini, çoğalma şeklini görmeniz için bu şekilde tekrar göstermek istedim. Bitişe kadar bu şekilde modellerimi örmeye devam edeceğim. Artış derken herhangi bir artış yapmıyoruz. İki yönden düz yüzde birer tane ters ilmek örerek modelin çoğalmasını sağlıyoruz. Bu kısımdan her düz yüzde bir ilmek ilave ediyorum ve bu ortadaki modelimiz çoğalarak devam edecek. Yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğim kol altından. Daha sonra lastik kısmına geçeceğiz. Ön kısımda ilmeklerimi düz örüyorum. Model ilmeklerine gelince iki tane daha kalmış örüyorum. Bu düz ilmeğimi modele dahil ediyorum ters örerek. Bu şekilde ortadaki model kısmı yanlara doğru çoğalıyor. Bir şeyi daha belirteyim. Bu örgümüzün düz yüzünden iki yönden sağdan ve soldan birer ilmek modele dahil ettik. Ama iç kısımda öyle bir şey yapmıyoruz. Direkt bu ters ilmeklerin bitince ilk gelen düz ilmeğim, diğer yönde modele kattığım ilmek bu. Ters yüzde bu ilmekle başlıyorum. Düz örüyorum, ters örüyorum, düz örüyorum, ters örüyorum. Bu kısımlardaki ilmekleriniz, düz ilmekleriniz her düz sırada birer tane azalacak. İki yönden de. Ve modelimizin iç yüzü. Yeleğimizin beden kısmındayız. Beden kısmında modelli kısmı bitirip kapatmak için haroşa sıralara geldik. Yeterli uzunluğa geldi yeleğimiz. Bu örgümüzde, yeleğimizde kol altından itibaren santimle sayı vereceğim. Çünkü sıra herkesin eli farklı olduğu için sıra tutmayacaktır. Kolu ayırıp bedene geçtikten sonra 18 santim örgü ördüm. 18 santim örgü ördüğünüzde artık model örmeyi bırakıp hırkamızdaki gibi 3 diş haroşa öreceğiz. Şimdi bu sıralardayız. 3 çizgi haroşa yapacağız. Daha sonra 4 sıra bir ters bir düzgü örüp ilmeklerimizi kapatıp bu tekniğimizi de örüp yeleğimizi tamamlayacağız. Düz yüzde bu kısımdaki ilmekleri ters örerek başlayacağım. Düz ören arkadaşlar, düz haroşa ören arkadaşlar bir sonraki sırada düz örünce haroşa çizgileri oluşmaya başlayacak. Benim gibi ters örenler 18 santim örgüden sonra tüm ilmekleri ters örerek devam edecek. Devam edip bant için 3 çizgi haroşa olana kadar 6 sıra örgü örüp daha sonra bir ters bir düz örgüye geçeceğiz. Devam ediyoruz örgüye. Haroşa sıralarımız bitti. Şimdi bir ters bir düz örgü öreceğiz. 4 sıra bir ters bir düz örgümüz var. Düz ilmekle başlıyorum. Ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek, bir ters ilmek. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi bir ters bir düz örgüye çeviriyorum. Devam edip 4 sıra örgü örüyoruz. 2 düz yüz, 2 ters yüz, 4 sıra örgü,
Örgümüz ilmeklerimizde bir ters, bir düz. Örgümüzde sıralarımızı tamamladık. Santim olarak bu kısmın ölçüsünü vereceğim ama el farkı olduğu için siz 3,5'la örerseniz veya iplerimiz farklı olursa diye bu sıralarımın sayısını da saydım. Bantlarımızda 56 çizgi haroşa olana kadar ördük. Bu sayıya bu yakadaki bu tekniğimiz ve etek kısmında ördüğümüz 4 sıra dahil değil. 56 diş haroşa olana kadar ördüm ve daha sonra bu bir ters bir düz sıraları ördüm. 4 sırada bu örgü. Şimdi artık kesimime geçiyorum ben. İlmeklerimi bir ters bir düz keseceğim tığla. Şişle de bir ters bir düz kesebilirsiniz. Eğer şişle kesiyorsanız, tığla yapamıyorsanız. Sadece düz ilmeği düz örerek keseceksiniz. Ters ilmeği ters örerek keseceksiniz. Kesimlerimi tamamladığım zaman tekrar bu son sıra için yaptığım işi yapacağız. Tüm ilmeklerimi kapatıyorum, kesiyorum. Ve bu yüzde ipimizi koparmadan son işimizi yapacağız. İlmeklerimin sonuna geldim. Son kalan ilmeklerimi de kapatıyorum. Düz ilmeği düz ördüm. Ters ilmeği ters ördüm. Tekrar düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek ve en son kenar ilmeğimi de kapattım. Şimdi ipimi koparmıyorum. Şişimi bıraktım. Tığımla devam edeceğim. Bir zincir çektim. Sıkıladım. Tekrar bir zincir daha çekiyorum. 2 zincir oldu. Bu tığımla birlikte bu ilmeğimizin, kestiğimiz ilmeğin düz yüzünden tığımı takıyorum ve ters yüzüne örgümün tığımı getirdim. Doluyorum ipimi ve örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. Yine düz yüzden ters yüze tığımı takıyorum ve örüyorum. Bir zincir, bir ilmek atlayıp tekrar örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde bu oyamızı, tığ işimizi yaparak devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum. Bu birinciyi atlayıp diğer ikinciye örgünün düz yüzünden tığımı takıyorum. Ters yüzüne ipimi dolayıp alıp örüyorum. Zincir çekiyorum. Tekrar örgü kestiğim ilmeği bu şekilde tığımı düz yüzden ters yüze taktım, ipimi aldım, tutturdum ve ördüm. Bir zincir çekip tekrar yaptığımız işimiz tığ işi bu. Zincir çekiyoruz. Bir tane ilmek atlayıp diğer ilmeğin son sırasından tığımızı örgünün ters yüzüne takıp ipimizden dolayıp örüp tutturuyoruz. İlmeklerimin tamamını bu şekilde diğer yüze kadar öreceğim ve devam ediyorum.
Ve sona doğru yaklaştık. Tüm işimizi sıra boyunca yaptık ilmeklerimize. Son zincir çektim. Bu ters ilmeği yine tutturdum. Ve son kısımda bir tane atlayacağım toplamaması için. Düz ilmeği tutturuyorum. Bir tane daha yapıp kenar ilmeğimi tutturdum. Ve ipimi kesiyorum. İpimi kesip gizleyeceğim. Bu kısımdan ipimi aldım içe ve iç tarafta ipi gizleyeceğiz. Kesimimizle birlikte tarifimizin sonuna geldik. Yeleğimizi tamamladık. Düğmelerimizi önceden dikmiştik. Benim yeleğim 3 numarayla ördüm. Siz 3,5'la ördüğünüzde birazcık daha benim yeleğimden büyük bir yelek öreceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz beni takip etmeyi unutmayın. Kolay gelsin hepinize hanımlar.